Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizleri Avrupa'dan izleyen tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu bugün sizlere aktarmaya çalışacağım. Özellikle Türkiye'de evi, arsası, tarlası, arabası ya da işte yazlığı vesairesi bulunan vatandaşlarımızın bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Bunun yanı sıra Türkiye'den ev almak isteyen, arsa almak isteyen ya da kendilerine bir miras durumu varsa, bir şeyler kalacaksa analarından, babalarından mutlaka ve mutlaka bu yayınımızı takip etmelerini haseten rica ediyorum. Değerli izleyicilerim, bakın. Hollanda, Türkiye'de akıl almaz bir olayın içerisine girmiş vaziyette. Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı şikayet olması halinde, yaşadıkları belediyeye şikayet edilmeleri halinde Türkiye'deki mal varlıkları araştırılıyor. Evi, arsası, tarlası vesairesi olan insanların bu mal varlıkları ortaya çıkartılıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Değerli izleyicilerim, Hollanda el altından illegal bir şekilde Türkiye'deki bazı avukatlar vasıtasıyla bu tapu dairelerindeki bazı memurlar vasıtasıyla kişilerin mal varlıklarını öğreniyor ve bu kişileri Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızı dolandırıcılıkla yargılıyor. Bu konuyla ilgili olarak çok sayıda artık araştırma, bu Hollanda hükümetinin anlaşmış olduğu bazı avukatlar var. Bu avukatlarla anlaşmalar yapıldı. Bu avukatlar da tapu dairesine gidiyorlar. El altından bilgileri alıyorlar. Sonra o evin ya da işte arsanın, tarlanın olduğu yere gidip bir emlakçıdan buranın değeri ne kadardır diye bir rapor alıyorlar. Bu raporları yazıp tekrardan Hollanda'ya gönderiyorlar. Şimdi bizi Hollanda başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden izleyen vatandaşlarımızın tamamını ilgilendiren bir konu dedim. Çünkü bu malların bildirimiyle ilgili olarak çok sayıda olay meydana geliyor. Sadece Hollanda'da değil. Hollanda özelinden bahsediyorum. Bakın, bu olay tamamen illegal bir olay arkadaşlar. Yani Türkiye'de bu işi yapan avukatlar da hukuk dışı kişilerin özel hayatlarıyla, özel mallarıyla ilgili olarak hukuk dışı bildirimde bulunuyorlar. Bu kişiler tapu dairelerinden ya da başka resmi kurumlardan ayarlamış oldukları kişiler sayesinde bilgileri alıyor ve Hollanda ya da diğer ülkelere gönderiyor arkadaşlar. Bu kişisel verilerin saklanması kanununa da aykırı bir adım. Hollanda'da bu ve benzeri olay yaşayan çok sayıda vatandaşımız var, bilginiz olsun. Diğer bir önemli konu ise, değerli izleyicilerim, ben yine sosyal medya üzerinden görüyorum. Mal varlığınız gizleniyor, yok bilmem şu yapılıyor, yok biz bunları saklıyoruz falan, bunlar bildirilmiyor diye sizden danışmanlık adı altında bazı kişiler paralar alıyorlar, istiyorlar. YouTube'da da görüyorum. Avrupa'da yayın yapan bazı televizyon kanallarında da bu kişileri görüyorum. Bakın, mal varlığınızı gizleme vesaire gibi bir şey hukuk dışı. Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten E-Devlet'te görünen bir şey. Sizin diyelim ki Türkiye'de bir yerde bir tapulu yeriniz var. Bunu nasıl gizleyebilirler? Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Bir diğer önemli konu. Bazı ülkelerde Hollanda, Almanya, Belçika, Avusturya çok sayıda vaka var. Sizlerden E-Devlet şifrenizi istiyorlar. Belediyeler, resmi kurumlar istiyorlar. Siz E-Devlet şifrenizi sakın ola ki hiç kimseyle paylaşmayın. Bu kişiler, E-Devlet şifresini isteyen kişiler giriyorlar sisteme. Sizin neyiniz var, neyiniz yok, bunların hepsini tek tek döküyorlar. Bu illegal bir şey. Yine otomatik finansal bilgi paylaşımı kapsamında bildirimi yapılanlardan bazılarına bize geriye dönük 10 yıllık hesap dökümünü getir diyorlar. Bunlarla ilgili haberler de gelmeye başladı. Bunlarla ilgili olarak hepsi hukuk dışı arkadaşlar.
Kesinlikle kimseye e-devlet şifrenizi vermeyin. Kesinlikle kimseyle paylaşmayın. Sakın ama sakın bunu unutmayın. E-devlet şifrenizi giriyorlar. Nerede neyiniz var? Türkiye'de emekli misin, değil misin? Nerede evin, arsan, tarlan var? Onların hepsinin dökümlerini alıyorlar. Bu hukuk dışı bir uygulama. Kesinlikle ve kesinlikle buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de emekli olanlarla ilgili bir hatırlatmada, bir uyarıda bulunacağım. Bazı vatandaşlarımızın, yurt dışında yaşayanların emekli maaşları iptal ediliyor. Yılda yaklaşık 5.000 civarında. Sebebi şu. Vatandaş Türkiye'de bulunmadığı tarihlerde kendisini sigortalı olarak göstermiş ve daha sonra günü dolunca emekli olduktan sonra, emekli maaşı bağlandıktan sonra bir soruşturmaya tabi tutuluyor ve bu kişinin sigortalı olarak, yani Türkiye'de çalışıyormuş gibi göründüğü tarihlerde aslında yurt dışında olduğu ortaya çıkıyor. Bu kişiler özellikle şikayet üzerine tespit ediliyor ve tespit edildikten sonra bu kişilerin emekli maaşları kesiliyor. Bugüne kadar almış oldukları paralar da, maaşlar da faiziyle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendilerinden isteniyor. Bakın, Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kanunu açık. Bir yerde sigortalıysan çalışıyorsun demek. Eğer sen sigortalıysan ve çalışmıyorsan hukuk dışı bir sigortalı olma halidir. Bunu unutmayın. Siz her ay bu sigorta primlerini birilerine göndermiş olabilirsiniz çalışmadığınız halde. O kişiler sizin adınıza bu sigorta primini kanunen zaten işveren ödemek zorunda. Sonra bu kişilerin pek çoğu ortadan kayboluyorlar. Devlete ödemeleri gereken sigorta primlerini ödemiyorlar. Siz emekli olduktan sonra bunlar ortaya çıkınca da sizin durumunuz şüpheli duruma düşüyor ve hemen sizin maaşınız kesiliyor. Bir mektup geliyor. Diyorlar ki durumunuz şüpheli. Şimdi sakın ola ki Türkiye'de bulunmadığınız bir dönemde kendinizi sigortalı falan göstermeyin. Ödediğiniz paralar da yanar. Yarın öbürsü gün eğer emekli olsanız dahi paralar sizden alınır. Sakın. Şimdi Türkiye'de yurt dışı emekliliği ile ilgili durum şu. Bakın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına Türkiye'de, yani sadece emeklilik hakkı veren ülke Türkiye arkadaşlar. Başka ülkede böyle bir şey yok. Bu da Türkiye'ye döviz gelsin diye Özal döneminde çıkartılan bir kanun. Şimdi her yıl asgari ücret oranında artış meydana geliyor. Son yapılan 2019 Ekim ayında çıkartılan yasayla beraber Türkiye'de emekli olabilme ihtimali, yurt dışı emeklilik zorlaştı. Kalkmadı ama zorlaştı. Daha önce yaklaşık 55-60 bin lira civarında bir para ödenirken şu anda yaklaşık 450 bin lira civarında bir para ödemeniz, yani 45 bin euro civarında bir para ödemeniz gerekiyor. Daha önce SGK'dan emekli olurken şimdi Bağkur'dan emekli oluyorsunuz. Daha önce 5.500-6.000 gün emekli olabiliyordunuz günle. Şimdi 9.000 gün satın almanız gerekiyor ve Bağkur'dan emekli oluyorsunuz. Alacağınız maaş 1.700-1.800 lira. 45 bin euro öde, 170 euro maaş al. Şu anda bu. Başka bir şey yok. Emekli olun, bu parayı olun olmayın. Ben anlattım hesabı, karar sizin. Siz bilirsiniz. Yani kaldırılmadı ama olmayın diyorlar. Yani benim yapacağım yorum bu. Şimdi arkadaşlar, kıymetli izleyicilerimiz, şunu söylemek istiyorum. Sosyal medyada, YouTube başta olmak üzere, sizi biz şöyle emekli ederiz, böyle emekli ederiz, 450 bin lira değil de sen gel 300 bin lira ver biz seni emekli ederiz diye konuşanlar oluyor. Sakın ola ki paranızı falan bunlara kaptırmayın. Böyle bir şey yok. Kanun açık. Yani 450 bin liranın dışında bir para ödersen, eksik ödersen emekli olamıyorsun. Bu kadar basit. Birilerine gidip ben şöyle yaparım, böyle yaparım diye paranızı sakın ola ki vermeyin. Benden size söylemesi. Bakın, bu uyarıları sakın ola ki yabana atmayın. Benden söylemesi. Bu kişiler televizyonlara çıkıyorlar, bazıları, hepsini işini konuşmuyorum, işini dürüst yapanlara sözüm yok. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, sosyal medya hesaplarında falan görüyorum. Sakın ola ki paranızı falan kaptırmayın. Çok ama çok pişman olursunuz. Benden söylemesi.
Varsa bu konuyla ilgili lütfen sorularınızı videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra videomuzu da beğenmenizi hasreten sizlerden rica ediyorum. Dünyanın dört bir yanından bizi izleyen vatandaşlarımızın da mutlak surette kanalımıza abone olmasını bekliyorum. Gerek ana vatanımızdan gerekse yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın buna da özen göstermesini bekliyorum.